Bugün Balkanların güzelliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyorum. Şöyle valizimi kaptığım gibi yola koyuldum. Bol bol keşif yapıyor, yeni yerler görüyor ve her anı sizlerle paylaşıyorum. Hazırsanız hep birlikte bu serüvene atılıyoruz. Hadi bakalım başlıyoruz. Herkese yeni bir seyahat vlogundan selamlar arkadaşlar. Bugün Balkanlara gidiyoruz. Şu an havalimanındayız. 5 ülke göreceğiz. Türk Hava Yolları launch'ındayız. Bu arada Türk Hava Yolları launch'ında en sevdiğim şey pide. Ama onlar burada yok. Sabah erken saatlerde olduğu için yokmuş bu arada. Çünkü sabah şu an 4. O yüzden biz de böyle bir kahvaltımızı yaptık. Hemen şöyle bir sinema salonu var içerisinde. Oraya geldik. Biraz böyle dinleniyoruz. Bir yandan Andrea Bocelli dinliyoruz. Öyle bir ortamdayız. Ardından saat 7 çeyrekte uçağımız var. Türk Hava Yolları'yla bugün ilk olarak Üsküp'e gidiyoruz. Herkese tekrardan selamlar. Şimdi havalimanından indik. Arkada otobüsümüz var. Biraz yağmurlu hava. Şimdi ilk önce Ohrid'e doğru devam ediyoruz. Yani Üsküp merkeze geçiyoruz Ohrid'e. Ohrid'e giderken de bir de Kalkandelen üzerinde Alaca Cami var. Onu göreceğiz. Daha sonradan tekrardan Ohrid'e devam edeceğiz. Böyle ufak bir bilgilendirme olsun size. Ardından Kalkandelen'de Alaca Cami'de görüşürüz. Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi havalimanından indik ve otobüsle Tetova'ya geldik. Ohrid'e giderken Tetova'ya uğrayalım dedik. Çünkü burada Alaca Camii'yi görmemiz gerekiyordu. Şu arkamda görmüş olduğunuz renkli bir cami. Bizim alıştığımız camiler dışında. Çünkü dışı rengarenk iki kız kardeş tarafından yapılmış. Zamanında bir yangın geçirmiş ama daha sonra aslına uygun olarak restore edilmiş diye söyleniyor. O yüzden şimdi burayı gezeceğiz. Ardından Ohrid'e doğru devam edeceğiz. Evet, cami burası. Hemen yan tarafında da bu camiyi yaptıran iki kız kardeşin mezarı var. Hurşide ve Mensure adında. Evet, yol üstünde adını asla okuyamadığım şu arkamdaki yere geldik. Buranın pişisi meşhurmuş, bildiğimiz pişi. Şu an birazdan tadına bakacağız. Aldık bir americano, bir de pişi aldık. Tadına bakmak için dediğim gibi şu arkamda gördüğünüz yer. Yol üzerinde Ohrid'e doğru giderken şimdi gelin hep birlikte pişimizi deneyelim. Evet, şimdi Ohrid merkeze geldik. Old Town'un eski yerleşim yerinin içerisinde geziyoruz. Burada en önemli kiliselerden bir tanesi Ayasofya Kilisesi var. Ohrid'in şu arkamda görmüş olduğunuz yer. İçeriye istiyorsanız girebilirsiniz. Çok güzel. Freskler hiçbir şekilde bozulmamış. Giriş 2 euro kadar. Ben geçen sefer girdiğim için o yüzden şu an girmeyeceğim. Ama eğer siz isterseniz aklınızda bulunsun. Evet, şimdi çarşıyı gezdik. Türk çarşısını gezdik. Surların içerisine geldik. Hemen şöyle göstereyim. Şimdi şu kapıdan içeriye gireceğiz. Surların içerisini gezeceğiz. Oradan sahile doğru devam edeceğiz. Biraz bir şeyler yiyelim. Daha sonra zaten otelimize devam edeceğiz. Çünkü çok yorulduk bugün. Bir de Türk çarşısının oradan buraya biraz merdiven çıktık. O yüzden nefes nefeseyim. Bugün atlattıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelecek. İnanıyoruz. Şimdi kapının içerisinden girdik.
Old Town'un tam içindeyiz. Bu arada kesin şu arkamdaki müzikten telif yiyeceğim ama yemek için yer baktık şöyle bir. Çünkü hiç araştırma yapmadan geldik buraya. Bulamadık, sonra dedik ki en garantisi bira patates. Böyle bir keyif yapalım, sonra otele gidelim, valizlerimizi bırakalım, girişimizi yapalım. Gelir buraya yemek yeriz. Bu araları keseriz çünkü öyle telif almaz bence diye düşünüyorum. Araları kesersek, şarkıyı azar azar duydurursak. Öyle, şimdi size hemen oturduğumuz yeri gösteriyorum. Herkese uzun bir aradan sonra günaydın arkadaşlar. Neden uzun bir ara diye soracak olursanız, dün o kadar yorgunduk ki zaten hiç uyumadan geldik buraya. O yüzden ilk gün inanılmaz zor geçti aslında bizim için. Uykusuzluk ve yorgunluk üst üste bindi. O yüzden çok zordu. Bir de şimdi dün akşam şöyle bir olay yaşandı. Paskalya olduğu için, malum Paskalya'dan dolayı taksilerin hiçbiri çalışmıyor ya, onların tatili olduğundan dolayı. Otelden şehir merkezine yürümek istedik ama yağmurlu olduğu için de yürüyemedik. Daha sonra otelde kalalım dedik. Otelde bir şey yerken genç bir grup geldi ve Makedon danslarıyla bize resmen bir Makedon gecesi yaşattılar orada. Çok fazla gürültü, ses vesaire olduğu için onları çekemedim. Bir de hani insanlar oynarken orada çekmek mantıklı olmazdı diye. Öyle bir olay yaşandı. Zaten hemen odaya gittik, uyuduk. İnanılmaz deliksiz uyumuşuz. Bu kadar uzun bir konuşmanın arasından sonra. Şimdi de Svetinam'a gidiyoruz. Svetinam'da, oraya gidince anlatırım size Svetinam'ı. Ama oraya gitmeden önce bronz çağından kalma, eskiden insanlar gölün üstünde yaşıyorlarmış. Öyle bir yer var burada, müze var. Onu böyle bir fotoğraflayıp video çekiyoruz. Ardından da Svetinam'a doğru devam edeceğiz. Şimdi Sannaum'a geldik. Kiliselere doğru yürüyoruz. Aynı zamanda burada suyun kaynağını da görebilirsiniz. Yani Sannaum'a doğru giderken suyun çıktığı yerleri, Ohrid Gölü'nü besleyen su kaynaklarını rahatlıkla görebilirsiniz. Bu arada kilisenin içerisinde böyle bir mezar var. Oraya kulağınızı dayadığınızda kalp atışını duyuyormuşsunuz diye bir rivayet var. Şu an herkes onu deniyor burada. Ben denedim ama duymadım. Duyanlar var, duymayanları anlatıyor. Evet, şimdi Sannaum'dan çıktık. Bitola'ya geldik. Bitola yani manastır. Manastır bizim için önemli. Neden? Çünkü manastır askeri idadi lisesi burada. Yani Atatürk'ün 2 sene boyunca okuduğu idadi liseyi göreceğiz. Bir de Atatürk'ün en sevdiği bir şarkı vardı, hatırlarsanız. Manastırın ortasında var bir çeşme canım çeşme ve var bir havuz diye. O havuz ve çeşme bakın burası.
Az önce arkadaki balkonlu yerin hikayesini anlatayım size. Atatürk bu caddeden her okul çıkışı gidiyormuş. Orada da Eleni diye bir kız varmış. Atatürk'ü o balkondan görüp çok beğenmiş ve Atatürk'ü orada her gün okul çıkışında gizlemek için o balkona çıkıyormuş. Eleni'nin balkonu olarak geçiyor orası. Öyle bir hikaye varmış. Tabii bu platonik. Atatürk'ün bundan haberi var mı yok mu bilmiyoruz ama böyle bir hikaye. Yemeklerini çok beğenmedim ama Otel Millennium var. Bu cadde üzerinde. Otel Millennium'da bir yemek yedik. Yemek dediğimizde buranın meşhur kaşarlı köftesini denedik. Yani çok şey değildi. O yüzden bugün akşam eğer vakit olursa bir yer var Ohrid'de. O yüzden orada yersek göstermeyi planlıyorum. Aslında birkaç bir şey çektim ama güzel olmadığı için sizinle paylaşmak istemedim. Yani önermek istemedim orayı. Öyle. Aynı zamanda şimdi Atatürk'ün sınıfının karşı tarafında bir sergi alanı var. Oraya girdik. Buraya gelmişken orayı da ziyaret edebilirsiniz. Ve az önceki videolarda gördüğünüz Eleni hikayesini de böyle şeyini çektim size. O ev orada gözüküyor. Ayrıca hikayesi de var. Ona da bakarsınız mutlaka. Şimdi biraz sergiyi gezelim. Daha sonra biraz da çarşıyı gezmeye devam edelim. Evet, şimdi Ohrid'e geçerken yol üzerinde Resen'e uğradık. Resen'de Niyazi Bey'in konağı, köşkü ne derseniz artık şöyle bir şey. Normalde kendi evi karşılamış ama Fransa'daki eğitimi sırasında Fransa'da bu binayı çok beğeniyor ve aynısını kendi memleketine yaptırıyor. Onu da dedik görelim. Oradan sonra Ohrid'e devam ediyoruz. Eski evi de şu arkamda gördüğünüz yer. Evet, Arnavutluk'tan herkese tekrardan selamlar. Şu an İskender Bey Meydanı'ndayız. Şu arkamda görmüş olduğunuz Osmanlı camilerinden bir tanesi olan Ethem Bey Camii. Şurada hemen opera binası var. Aynı zamanda burada bir müze var. Ve şimdi biraz şehri dolaşacağız. Ardından çok güzel bir yere geleneksel yemeklerini yemeye gideceğiz ve tabii ki de olmazsa olmazı tirleçe deneyeceğiz yanında kahve ile birlikte. O zaman Arnavutluk gezimiz başlasın. Evet, şimdi Kişa Ortodoks Kilisesi'ni gezdik.
Ardından bir sığınak müze var. Oraya doğru gidiyoruz. Bunların hepsi birbirlerine çok yakınlar yürüme mesafesinde. Şimdi bir sığınağa gidelim. Bu arada sınırdan geçtik ve buraya gelene kadar çoğu yerde sığınaklar gördük. O yüzden burada da müze olan bir sığınak var. İçerisini gezelim dedik. Eğer sizin böyle bir kapalı alan korkunuz vesaire varsa sığınağa girmemenizi tavsiye ederim. Çünkü içerisi çok küçük. Yani merdivenler vesaire falan. Yani normal sığınak olduğu için. O yüzden önden bilgilendirmiş olayım. O zaman sığınakta görüşmek üzere. Bu arada içeriye giriş için 5 euro verdik kişi başı. Evet, şimdi Miluxia ya da Miluxia nasıl okunduğunu asla bilmiyorum. Evet, şöyle bir yere geldik. İsmini az önce gösterdim size. Normalde rezervasyonla alıyor ama biz erken geldiğimiz için rezervasyona gerek olmadı. Aynı zamanda burası TripAdvisor'da vesaire herkesten çok iyi bir puan aldı. Mekanın içerisi gerçekten çok güzel gözüküyor. Yemekleri de çok güzel diye söylemişlerdi. Onları da deniyoruz. Bir makarna deniyoruz. Bu arada Arnavutlar İtalya'ya çok fazla özeniyorlar diye söylediler. O yüzden böyle her yerde İtalyan mutfağına rastlayabilirsiniz. Şimdi yemeklerimizi söyledik, sipariş ettik. Çok az da bir zamanımız var ve buluşma noktamızdan bayağı bir uzağız. Buraya taksiyle geldik. Sığınma yerinden buraya gelişimiz 5 euro tuttu. Bence gayet iyi bir fiyat. Giderken de öyle olmasını düşünüyoruz. Bakalım hemen taksi bulabilirsek vesaire. Sunumlar da çok otantik geliyor bu arada. Öyle size bunları anlatmak istedim. Birazdan yemeklerimiz geldiğinde görüşmek üzere. Bu arada Büyük Park'ın hemen orada restoranımız. Yemeklerimizi sipariş ettik. Yemeklerimiz gelene kadar dedim ki hemen size Büyük Park'ı göstereyim. Bir yandan da yağmur çilemeye başladı. Hani gösteremezsem vesaire de. O yüzden şimdi hemen yemek arası parka geldim. Burayı da gösterelim size. Ondan sonra yemek yiyeceğiz. Böyle konudan konuya atlıyoruz ama kısıtlı vakit olunca böyle her şeyi bir anda yapmaya çalışıyoruz. O yüzden böyle oluyor. Şimdi börek söyledik, bir de porcinili artı tavuklu makarna söyledik. Börek çok güzel. Boşnak böreğine benziyor. Gerçekten çok lezzetli. Güzel yemek yiyince mutlu oluyorum. Bence uzak ama çok iyi seçim yapmışız. Böyle hamuru normal makarna hamuru gibi değil bu arada. Bizim böyle mantı hamuruna benziyor. Böyle haşlanmış mantı hamuru gibi duruyor. Ama mantar falan tat çok iyi. Bu arada keçi eti de çok güzel. Şu an gerçekten son 2 gündür en güzel yemeğimizi yiyoruz. Hazırsanız tribe giriyorum.
Tripten çıktım, bu kadar tribe girdiğim yetti. Güzel yerler gezdik. Vallahi çok kısıtlı bir zamanda güzel işler başardık. Gerçekten Tiran güzelmiş ya, sevdik. Ama bir de Türk dondurmacı gördük. Güllü dinliyordu. Ayrıca dondurma hileleri yapmaya çalıştı bize ama biz yemedik. Dedik ki biz de Türk'üz. Ops! Ne oluyor? Hızlandırılmış Tiran turumuzu umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. O zaman bir de size Arnavutça bir şarkı söyleyeyim. Diyeta torza zamırmakıdzı, zamırmakıdzı, o zamırmakıdzı. Şimdi tatonya şektim abiçü, maktim abiçü, şektim abiçü, zemma, şlapa zemma. Böyle bir şarkı. Sillece deneme. Olay bu. Neyse diğer yediklerimiz asla benzemiyor. Bu arada Tırnacı Tayvan Center'ın altındaki kafeden aldık. Tayvan Complex Center değil. Center deyince bilmiyorlar. Gerçekten çok iyi Tırnacı. Aklınızda bulunsun. Uzun bir yolculuk sonunda İşkodra'ya gelmiş bulunmaktayız. Şimdi İşkodra'nın meşhur böyle alışveriş ve yeme içme caddesi var. Orayı geziyoruz. Ardından bir markete uğrayacağız. İşkodra'da zaten çok kısa bir vakit geçireceğiz. Zaten çok da büyük bir yer değil. O yüzden ardından da otelimize gideceğiz. Otelimiz çok güzel. Biraz otelde dinlenip arkadaşlar dedik ki biraz bir vakit geçirelim. Onlar da arkada şu an. Öyle. Size küçük bir özet geçeyim dedim. Yarın da Karadağ'da görüşmek üzere. Şimdi İşkodra gezisi. Arkadaki heykelle aynı figürlerde fotoğraf çekilmeye çalışıyorlar. Neden? Şimdi şöyle yol üzerinde Budva'ya giderken yol kenarında şöyle bir cephe var. Svetli Stefan Adası'nı çok rahatla görebilirsiniz. Burada fotoğraf çekildik ve şimdi artık Budva merkeze doğru ilerliyoruz. Evet, şimdi Budva'ya geldik. Kalenin içerisini geziyoruz. Şimdi şuraya geldik. Moritz'e. Buranın dondurmaları çok güzeldi. Geçen sefer geldiğimde de denemiştim. O yüzden şimdi de deniyoruz. Antep fıstıklı dondurması gerçekten Antep'ten geliyor fıstıkları. O yüzden çok lezzetli. Gelirseniz mutlaka deneyin. Şimdi de meşhur tatlılarını yemeye Mozart'a gidiyoruz. Bu arada yağmur yağıyor şansımıza. O yüzden kötü bir zamana denk geldik ama moralimizi bozmuyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Keyfimize bakıyoruz efendim. Evet, yolda gelirken bahsettiğim Mozart Cafe'ye geldik. Burası krem pita diye bir tatlısıyla meşhur. Onu söyleyelim dedik. Bir de kahve içeceğiz. Hem de belki yağmur diner de güzel vakit geçirir gezeriz diye onu bekliyoruz. Öyle biraz size içeriği gezdirelim. Ardından tatlımız geldiğinde tekrardan görüşürüz.
Evet, şimdi tatlımızı yedik. Bu arada bizde de yapılıyor aslında milföy arası pastacı kreması, ama pastacı kreması çok hafifti, çok lezzetli. O büyük tatlıyı sadece ben yemiş olabilirim gerçekten. O kadar güzeldi. Şimdi dans eden kız heykeli mi diyeyim, anıtı mı diyeyim, öyle bir şey var. Bunun da bir hikayesi şu. Zamanında kızla bir adam sevgililermiş. Adam denizciymiş. O ölünce kız da delirip işte dans etmiş, ya da hani başka bir rivayete göre de şöyle bir şey geçiyor. Kız dansçıymış. O yüzden böyle bir hikaye var. Onun da heykelini buraya yapmışlar, figürünü. Şimdi onu görmeye geldik. Evet, bu arada gezimize devam ediyoruz. Tabii yağmur yağdığından dolayı tekne turu yapamadık. Aklımızda bir tekne turu vardı. Çünkü burayı denizden görüyorsunuz ve çok güzel. O yarım saat 40 dakikalık tekne turları gerçekten güzel oluyor. Eğer gelirseniz aklınızda bulunsun. Biz yağmurlu olduğu için yapma gereği duymadık. Öyle. Bunu da size söylemek istedim. Evet, dedik ki Budva'ya gelmişken deniz ürünleri denememek olmaz. O yüzden deniz ürünleri deneyelim dedik. Hemen sadece teknelerin olduğu yerde Jardan diye yazılan bir restorana geldik. Jardan diye okunuyor sanırım. Ama Jardan diye yazılıyor. Oraya geldik. Burayı çok övmüşler. Yani deniz ürünleri çok iyi diye. Biz de hemen böyle kızartmalık bir şeyler söyledik tatlarına bakmak için. Bir de bira söyledik ve şöyle kalamar, karides, patates kızartması ve bir bira 41 euro tuttu. Bir tık pahalı tabii ki. Bunun biraz pahalı olduğunu biliyorduk. Siz de gelirseniz eğer aklınızda bulunsun. Ama dediğim gibi hani buraya gelmişken denememek olmazdı. O yüzden öyle deniyoruz. Birazdan yemeklerimiz gelsin, onları da size gösteririm. Evet, şimdi sıra geldi Kotor Old Town'a. Kotor'a geldik. Burada kalenin içerisinde, yani Kotor eski şehrini gezeceğiz. Old Town'u gezeceğiz. Ardından bir de eğer vaktimiz varsa kaleye tırmanmayı düşünüyoruz. Kale 1300 basamak bu arada. İstiyorsanız yarısına kadar da tırmanabilirsiniz. Yani 600 basamak. Bakalım, eğer yerse gideceğiz. Yemezse bakalım, bilmiyorum. O yüzden böyle bir durumumuz var. Şimdilik bunu dedim size söyleyeyim. Öyle, şimdi biraz Old Town'u gezelim. Vakit kalırsa bir de bir şeyler yer içeriz. Onları da size gösteririm zaten. Bu arada diğer taraftaki giriş kapalıymış. O yüzden ikinci taraftan giriyoruz. Girdik daha doğrusu. Ve giriş 8 euro gibi bir ücret kişi başı, aklınızda bulunsun. Ve 1300 basamak var arkadaşlar. 1300 basamağa çıkmak için 8 euro veriyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Biz tabii ki de o kadar çıkamayacağız. 600 basamakta biter bizim olay. O bile fazla ve çok yoruldum. Şimdiden tükendim. Çok güzel manzara. Manzara gerçekten güzel. Bu arada bir şey diyeceğim. Çok yoruluyorsunuz ama manzara çok iyi. Yani çok iyi fotoğraflar çekebilirsiniz burada. Şu an 600 basamak çıktık ve arkamdaki kiliseye ulaştık. Size şimdi bir de şöyle manzarayı göstereyim. Bir şey diyeceğim. Yukarıya kadar çıkamadık. Çünkü hem kısıtlı vaktimiz var hem de aşırı yorulduk. Bol vaktiniz olursa buraya gelin, çünkü 1300 basamak yaklaşık 1,5-2 saatte çıkılan bir yer. Bir de bunun inişi vesaire var. Ama size şimdi şöyle güzel güzel manzarayı gösterebilirim. Artık sınıra doğru yaklaştık. Sınırda Herzeg Novi diye bir yazı var ve Körfez manzarası var. Körfez manzarası.
konuşamadım. Onların önünde bir fotoğraf molası veriyoruz. Ardından Bosna Hersek'e devam ediyoruz. Artık böyle güzel yemekler, işte börekler, sokalar, artık aklınıza gelebilecek her şey, benim beklediğim bölüm yani. Oraya ulaşıyoruz. Yaklaşık bir 2 saat sonra Bosna Hersek topraklarına ayak basmış olacağız. O zaman şimdi biraz manzara, ardından yol ve Bosna Hersek gelsin. Evet, yine gezmelerdeyiz. Uzun bir aradan sonra Trebinje'deki otelimize geldik. Trebinje merkeze bir 10 dakika kadar, 10-15 dakika kadar yürüme mesafesi uzaklığında. O yüzden taksiye binip geldik. Şu anda da Trebinje'nin Old Town'un içerisine giriyoruz. Bakalım. Buraları böyle geziyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. Yarın sabah erkenden Mostar Köprüsü'nün oraya doğru gideceğiz. O yüzden Trebinje'de sadece konaklamak amacıyla kaldık. Çünkü sabah Karadağ'ı vesaire gezmiştik. O yüzden en yakın yerde burasıydı. Otel olarak. O yüzden bugün burada konaklayacağız. Ardından da dediğim gibi yarın Mostar'a gideceğiz, Saraybosna'ya. Böyle size ufak bir bilgi geçtikten sonra, biraz gece ama olsun, Trebinje merkezi şöyle bir Old Town'u gezelim. Ondan sonra belki bulursak bir şeyler yeriz. Çünkü güzel kokular geliyor. Evet, meydanda bir pastane gördük açık. İçerisine girdik ve geleneksel neler var dedik böyle. Bize dedi ki börek var. Peynirli, ıspanaklı. Bize dedik ki ıspanaklı alalım. Ondan aldık ama onu otelde deneyeceğiz. Çok güzel gözükmüyordu ki zaten Boşnak böreği değil büyük ihtimalle. Çünkü burada Boşnak ürünleri çok fazla yok diye söylemişlerdi. Öyle, onu dedim söyleyelim. Dolaşırken sokaklarda, yani Old Town'un içerisinde hemen Osmanpaşa Camii'nin yan tarafındaki restorana oturduk. Adını asla okuyamıyorum yine her zamanki gibi. Garsonla konuştuk ve hani şeyi sorduk. Neler deneyebiliriz, ne yapabiliriz diye. O da bize cevapiyi söyledi. Cevapi biliyorsunuz ki buranın meşhur köftelerinden bir tanesi. Bir de Sırp salatası söyledi. O geldi. Ama şu an tam sizle konuşurken gelip gözüm ona daldı ve yani hiçbir şey benzemiyor. İnşallah güzeldir diye umuyoruz yemekler. Yemekler geldikçe de sizinle paylaşacağım zaten. Ve şimdi size Sırp salatasını gösteriyorum. Evet, ne düşünüyorsunuz? Ne konuşamadım da. Ne düşünüyorsunuz Sırp salatası ile ilgili? Üşengeç kadın salatası değil mi? Böyle her şeyi fırlatıp atarlar. Öyle bakalım, belki tadı güzeldir. Çok ön yargılı davrandık yani. Bakalım. Bu arada çok ön yargılı davranmış salata ile ilgili. Salata bizim çoban salatanın içerisine biber turşusu katılmış halini düşünebilirsiniz. Lezzetli yani, o yüzden. Sevdik. Yemeklerimiz gelsin çünkü çok açız. Sürekli yemek yiyip sürekli acıkıyoruz farkındaysanız. Çünkü benim kanalımda ne var? Yeme, içme, gezme, görme. Başka ne bekliyorsunuz ki? O yüzden kanala hemen abone olup bizi takip ediyorsunuz efendim. Unutmuyorsunuz. Sizleri öpüyor ya. Artık yemeklerimiz gelsin. Biz de anladık ki bunlar soğan seviyorlar. Gerçekten şu etin tadına bakalım. Fena değil ya. Cevapiye bakıyorum. Size birazdan cevapımı söyleyeceğim. İğrenç esprilerde ben. Bu da fena değil ya. Bence güzel. Bir de şöyle nektareli biraları varmış. Onu da söyledim. Bu da bayağı yumuşak, içimi kolay, güzel bir bira. Buranın kendi birasıymış. Buraya özgüymüş yani, kendi birasıymış dedi. Asıl gerçekten yarını bekliyorum. Yarın böyle Boşnak böreğinin içine beni gömsünler falan yani, o derece. Çok seviyorum çünkü. O
zaman biz şimdi yemek yiyelim. Sonra yine görüşürüz. Evet, köprünün üstünden geçtik. Şimdi tekrardan Old Town'a doğru gidiyoruz. Orada dedik ki bir yerde oturup bir şeyler içelim. Böyle. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Fotoğraf çekileceğiz. Böyle bir parkın içerisine girdik. Kedinin bir tanesi böyle karşıdan hamile, bir de pıçık pıçık böyle geliyor. Ondan sonra pişt yaptık böyle, hani ne yapacak acaba diye. Bir de böyle psikopat da, hani normal bir kedi gelişi gibi de değildi yani. Çok yaşa. Sonrasında tam böyle fotoğraf çekilirken şu ellerimi açarak bir poz verdim. Sen kedi gel elimi bir elle. Ben bir bas çığlığı. Hiç beklemiyordum. Çünkü yanımda oturmuştu orada. Ben de fotoğraf çekiliyordum. Sonra bir baktım. Kedi laps diye geldi, elime dokundu. Sonra o korktu, ben korktum. Böyle bir olay yaşandı. Şu an gözükmüyorum. Kayboldum herhalde karanlıkta. Herkese günaydın. Şimdi Mostar'a giderken yol üzerinde eski bir Osmanlı köyü olan Poçitel'e geldik. Burada bir kahve molası, bir Boşnak kahvesi deneyeceğiz. Ama şimdi ilk önce biraz böyle köyü gezelim istedik. Yukarıya doğru bir cami var burada. Oraya doğru çıkıyoruz. Evet, Poçitel Kalesi'nin en tepesine çıktık fakat nasıl ineceğimizi düşünüyorum. Çünkü basamaklar o kadar küçük ki böyle ayağınızın yarısı sığıyor. O yüzden çok dikkat edin buradan inerken. Evet, geliyorum. Gelmeye çalışıyorum. Evet, şimdi kaleden aşağıya indik. Bistro Starigrad. Böyle bir yere oturduk ve Boşnak kahvelerimizi söyledik. Espresso ile Türk kahvesi arasında bir karışım bu ya. Yarım saat, 40 dakikalık bir yolculuktan sonra Mostar'a geldik. Arkamda gördüğünüz Mostar Köprüsü. Şimdi bu hemen aşağıda bot turları var. 10 dakika ve kişi başı 5 euro. 10 dakika boyunca sizi köprünün altında, etrafında vesaire gezdiriyorlar. Şimdi onu bekliyoruz. Bir tane bot bozuldu. Akıntıya kapılıp gidiyordu. Onu kurtarmaya gittiler. O yüzden biz de diğer botu bekliyoruz. Böyle bir an. Bir korkmadık değil ama yapacağız. Daha sonra burada içerilerde biraz gezeceğiz. Ardından da bir şeyler yiyip kahvemizi içip artık Saraybosna'ya doğru yola çıkacağız. Evet, ilk bir yavaş gitti. Şimdi tekrardan hızlanıyor. Bizi bir korkutmada değil. Şimdi restoran Tiyatar diye bir yere oturduk. Burada dedik ki böyle bir dinlenelim, bir şeyler içelim. Patates kızartması ve buranın yerel birasını söyledik. Hemen göstereyim. Mostarko Pivo. Şöyle bir bira. Manzarayı da size şimdi gösteriyorum. Ardından Şadırvan diye bir yer var. Yemekleri çok meşhur. Özellikle dolmaları, bamya dolmasına kadar. Bamya dolması, soğan dolması, her şeyi yapıyorlar. Çok lezzetli dediler. Ayrıca bir de tabii ki de buraya gelmişken cevapi denememek olmaz. Dün akşam denediğimiz cevapi nasıl, daha iyisini denemediğimiz için nasıl olduğunu bilemeyeceğim ama tadı fena değildi. Şimdi de burada deneyelim. Çünkü burada çok iyi bir restoran varmış. Cevapi diye. Oraya da gideceğiz. Oraya da size göstereceğim. O zaman şimdi biraz şöyle bir manzarayı seyredelim. Soluklanalım, biramızı içelim. Ardından yemek yerlerinde görüşmek üzere.
Evet, şimdi size bahsettiğim şadırvana geldik. Burada dolma deneyeceğiz. Siparişimizi verdik. Onu bekliyoruz. Ardından bir de cevabı denemeye gideceğiz. Size şimdi biraz mekanı göstereyim. Ardından yemeğimiz geldiğinde tekrar görüşürüz zaten. Bu arada çok güzel bir tabak söyledik. Dolmalar ve mantılar var. Şimdi hepsinin tadına bakıyoruz. Bu kilolar alınıyorsa sadece sizin için. Kaç günün sonunda gerçekten adam akıllı çok doğru düzgün bir yemek yedik. Bu arada yemekler gerçekten çok güzeldi. Şimdi köprünün üstünden geçiyoruz. Cevap'ı deneyelim demiştik ama o kadar çok doyduk ki Cevap'ı deneyecek yerimiz yok. O yüzden denemekten vazgeçtik. Aynı restoranda deneyen diğer kişilerden öğrendiğimize göre güzel. Bir tekmenin üzerinde geliyor. O yüzden deneyebilirsiniz sizler eğer gelirseniz ve çok açsanız. Çünkü biz öncesinde bir patates yaptık ve üstüne o kocaman tabağı bitirdik. Şimdi köprünün karşı tarafına geçtik. Burada bir sürü hediyelik eşya satan yerler var. Burada buraya özgü böyle hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Evet, Mostar'daki gezimizi tamamladık. Artık Saraybosna'ya doğru yola çıkıyoruz. Evet, şimdi Saraybosna'ya geldik. 2,5 saatlik bir Mostar'dan sonra 2,5 saat bir yol geldik ve Saraybosna'ya adımımızı attık. Bu arkamda görmüş olduğunuz ev İnatkoça diye bir Boşnak adamın evi. Zamanında bu evin aynısından hemen şöyle gösteriyorum. Şu anki belediye binası ve kütüphanenin olduğu yerde 6 tane varmış. Bu binayı yapmak için oradaki 5 evi almışlar ama adam asla evini vermemiş. Sonra ona şöyle bir çözüm bulmuşlar. Demişler ki biz bu evin aynısını yapalım sana, sen derenin karşısına taşın diye. Nehirin karşısına taşın diye. Adam da öyle kabul etmiş. Evini buraya yapmışlar. Şu arkamda görmüş olduğunuz yer adı İnatkoça. Altı kafe, gelip oturup kahve içebilirsiniz. Şimdi meşhur Baş Çarşı'ya geldik. Çok güzel kokular geliyor. Aynı zamanda tabii ki de ne deneyeceğiz? Börek deneyeceğiz. Boşnak böreği. İsterseniz yoğurtlu, isterseniz de normal deneyebilirsiniz. 2 tane yer var burada. Ama ilk önce şöyle biraz merkezi gezelim, çarşıyı gezelim. Ardından yine çok güzel lezzetlerde hep birlikte olacağız. Evet, şimdi Saraybosna'nın içerisinde geziyoruz. Size önemli olan bir olayı anlatacağım. Saraybosna Avrupa'nın Kudüs'ü olarak geçiyor. Neden diye soracak olursanız, şu hemen yerde gördüğünüz yer doğuyu ve batıyı sembolize ediyor. Yani şöyle bir şey, şu arkamda gördüğünüzde bir kilise var. Şuraya baktığınızda bir cami var ve eğer şu tepeye çıkarsanız şu arkamdaki yere, burada 5 tane dine ait olan tüm ibadethanelerin hepsini görebiliyorsun. Cami, kilise, sinagog ve protestan kilisesi. Bunların hepsini burada görebiliyorsun. Bunun tek örneği bir de Kudüs'te var. O yüzden buraya Batı'nın Kudüs'ü ünvanı verilmiş durumda. Halk arasında tabii ki de. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yakılmış olan bir ateş. Aslında ateş bir defa sönmüş. Şöyle Sırplar ve Ruslar birlik olup doğal gazı kesmişler Saraybosna'ya. Ardından da ateş sönmüş. Bunun üzerine buradaki halk kendi evlerindeki eşyaları getirerek ateşi yakmışlar ve şöyle bir mesaj vermişler: bizim ateşimizi söndüremezsin. Yani hani şöyle bizi susturamazsın tarzında aslında bir olay. Böyle de bir tepkiyle ateş uzun zamandır yanıyor burada.
Evet, şu an arkamda görmüş olduğunuz saat kulesi normal bildiğiniz saat kulelerinden farklı. Neden diye soracak olursanız çünkü ay saatine göre çalışıyor. Yani saat 12'ye geldiğinde akşam namazı saati oluyor ve o zaman çalışıyor. Aynı zamanda bir de şu arkamda görmüş olduğunuz Hüsrev Paşa Camii. Burası da Saraybosna'ya geldiğinizde mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Aynı zamanda bir de şu karşıda da kendisinin türbesi var. Yanında da en yakın silah arkadaşının türbesi büyük olan Gazi Hüsrev'e ait. Geldik, siparişimizi verdik. Ispanaklı kalmamış ve mantı da kalmamış. 15 dakika sonra ıspanak çıkacakmış. O yüzden dedik ki burada sadece olanları deneyelim. Daha sonra diğer restoranda da diğer kalanları deneyelim. Bir de onu deneriz. Yani iki börekçi deneyip en iyisi hangisi ona karar veririz diye düşündük. Şimdi tadına bakıyoruz. Yoğurtlu deniyoruz bu arada. Peynirliydi. Bu etli olan. Kıymalı daha güzel bu arada. Kıymalı kesinlikle daha iyi. Bir de bakalım buradakini deneyelim nasılmış. Bence kokusu. Diğer taraftakini çok beğenmedik. Bu oradakinden daha güzel. Bir de kıymalı deniyorum. Bence bu arada buradaki daha güzeldi. Ama bir de yol üzerinde burada Zenica Bosna diye bir yer var. Bir de oraya gel. Bir de dedik ki buradakini deneyelim bakalım nasıl olacak. Şimdi şu neyli? Bir şey diyeceğim. Bak bu çıtır çıtır bu arada. Sadece sacın ilk gittiğimiz yerin görseli güzel. Evet. Herkes şu top olanı beğendi. Aslında mantı yani. Boşnak mantısı. Peki şey nerede? Kıymalı denedik, güzel. Ayrıca mantısı da çok güzel. Şimdi ıspanaklıyı deniyoruz. Evet, denendi, test edildi. 3 tane börekçi gezdik. En sonunda bu en sonki yerde olan börekleri sevdik arkadaşlar. Dediğim gibi eğer buralarda börek yemek isterseniz bence bizim denediğimiz yeri deneyin. Ama mantısı fav. O zaman biz yemeğe devam. Saraybosna'da börek yemekten çatladı dersiniz artık. Evet, bu arada boşnak böreğinin bir özelliği kömür ateşinde pişmesi, altında ve üstüne bir saç kapatılıyor. Börek tepsisinin üzerinde küllerle birlikte altta kül, üstte kül, ikisi de aynı şekilde kül içerisinde pişiyor. Lezzeti ve çıtırlığı oradan geliyor. Böyle de ufak bir bilgi vereyim size. Bir de üstüne çok güzel boşnak kahvesi gider diye düşünüyoruz. O yüzden böreklerimizi yedikten sonra bir de boşnak kahvesini deneyeceğiz. Evet, burası küçük bir cadde olduğu için eğer nereye gideceğinize karar veremiyorsunuz eğer şu arkamda gördüğünüz şeyi çevirebiliyorsunuz. Çevir. Çevirdikten sonra o size nereye gitmenize dair bir şey söylüyor. Şu an hiçbir yere gidemiyoruz. Böyle kaldı. Öyle bir çark var yani. Nereye gitmek istediğinize karar veremiyorsunuz. Arkadaki çarkı çeviriyorsunuz. O size doğu ya da batıya doğru gidin diye söylüyor zaten. Evet, şu an barların olduğu bir yere geldik. Böyle bir cadde sağlı sollu bir sürü seçenekleri burada bulabilirsiniz. Biz şimdi Tesla diye bir bar var. Yerel bir arkadaşımız bizi buraya getirdi. Şimdi buraya giriyoruz. Evet, herkese uzun bir aradan sonra selamlar arkadaşlar. Sabah
7.40'da otelimizden ayrıldık ve şu an saat 15.49. Yani bu kadar saattir Belgrad'a gelmek için yollardayız. Şu an Belgrad'a geldik. Kale bölgesine doğru gidiyoruz. Öyle. Çok yorulduk. İnanılmaz. Yolculuk bizim için çok yorucuydu. O yüzden şimdi kale bölgesini gezelim. Ardından çok da güzel bir tekne turu yapacağız. Şu an çok konuşamıyorum ya. Çok yorgunum çünkü. O yüzden. Bu arada kale meydanının içerisinde bir seyir terası var. Bu seyir terasında Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktayı görebilirsiniz. Şu an biz oraya geldik. Bir fotoğraf molası, bir video. Ondan sonra biraz şehrin içini geziyoruz. Ardından da tekne turumuza devam ediyoruz. Kale meydanın içerisinde geze geze bitiremiyorlardı Sırbistan'ı, Belgrad'ı. Kale meydanı. Hikaye yazıyormuşuz değil mi şimdi? Diyormuşum buradan Osmanlı'ya, nasıl fethedemediniz buraları? Evet, inşallah doğru okuyorumdur. Mihaila Caddesi'ndeyiz. İnşallah doğrudur. Buranın zaten en meşhur caddelerinden bir tanesi. Bir sürü alışveriş merkezleri, restoranlar, kafeler bolca burada mevcut ve aynı zamanda gerçekten bizim Küçük İstiklal Caddesi gibi, öyle diyeyim size, o kadar hareketli ve güzel bir cadde. Buraya gelirsiniz mutlaka buralarda bir şeyler yiyip kahvenizi içebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş saatimiz yaklaşıyor. Bu arada eğer burada böyle gemiyle gezinmek isterseniz çok fazla talep olduğu için yer kalmayabilir. O yüzden mutlaka önceden ayarlayın derim ben size. En azından şeyde kalmamak için, böyle dışarıda kalmamak için. Öyle aklınızda bulunsun. Evet, bu arada otelimize gittik. Şöyle eşyalarımızı bıraktık. Ardı zamanda taksiyle hemen Van Turizm merkeze gelelim dedik. Burada bir şeyler yiyip içelim. Bir de biliyorsunuz ki Belgrad'ın gece hayatı çok meşhurdur. O yüzden bir gece hayatına akalım vesaire. Eğer vaktimiz olursa, çok yorgun olmazsak, ama aşırı yorgunuz. Çünkü biliyorsunuz ki uzun bir yolculuktan buralara geldik. O yüzden şimdilik şöyle bir geziyoruz. Eğer tatlı ve böyle karnımız acıkırsa bir şeyler de yiyebiliriz. Belgrad böyle devam ediyor. O zaman bir de şimdi gelin Belgrad'ın şöyle bir gece hayatına, sokaklarına. Bir de şöyle bir şey, Belgrad halkı eğlenmeyi aşırı seviyor dediler. Gece hayatının iyi olmasından da belli oldu. Anladığınız gibi ve sokakların kalabalığından da belli oluyor. Evet, şimdi Arnavut kaldırımlı bir sokağa geldik. Skaderliye diye sağlı sollu bir sürü restoranlar var. Aynı zamanda Sırp gecelerini yaşamak istiyorsanız, yani taverna benzeri geceleri yaşamak istiyorsanız buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraları geziyoruz. Eğer gözümüze bir mekan kestirirsek burada böyle bir şeyler yiyip içmeyi planlıyoruz. Bunu da dedim sizinle paylaşmak istedim böyle. Şu an yine herkesin gözü tabii ki de bende, küçücük kamerayla bu çocuk ne yapıyor acaba diye.
Bütün gün aç kalıp kötü bir yerde yemek yedikten sonra şu anki yerimiz o kadar iyi ki ve bütün gün beklediğim şu pita ekmeğin içerisine kaymak sürüp cevapiyi koyup soğanla birlikte gömmekti. Şu an onu yapıyorum. Çok iyi. Hem eğlence var, hem yemek var. Mekan şahane. Bu arada mekanın içerisinde var da mekanın içerisi kopuyor ve full dolu. Rezervasyon şart. Ama biz yine de bulduk. Tabii saat biraz geç geldiğimiz için olabilir. Şu an saat 00.05'te. Kendimize kocaman bir et tabağı söyledik ve cevapi söyledik. Onu yiyoruz. Bu gece uyku yok bizde. Ben size söyleyeyim. Sabah 4'e kadar dans etmezsek bu arada yediğimiz yemekler o kadar güzeldi ki. Bir de ayrıca çok da sıcakkanlılardı. Hepsi de çok güler yüzlüydü. Ayrıca diğer gezdiğimiz yerlere göre servis kalitesi ve hızı da oldukça iyiydi. Şimdi tekrardan sabah size bahsettiğim adını asla hatırlayıp da söyleyemediğim o mağazaların ve en çok kalabalığın olduğu yere geldik. Şimdi şurada da şöyle bir tur atalım. Belki daha devam ederiz ya da otele gideriz. Artık belli olmaz. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Sabah erkenden yine kalktık, yollara düştük. Belgrad'a 2 saat uzaklıktaki Novi Sad'a geldik. Novi Sad'ın Belgrad'dan daha güzel olduğunu söylüyorlar. Hatta belki aramızda gençler varsa bilirler efendim. Exit Festivali'nin yapıldığı yer burası. Şimdi ilk önce bir şehir merkezini geziyoruz. Meryem Ana Katedrali var. O meydanda böyle bir şeyler içip yiyelim dedik. Aynı zamanda bir de katedrali gezelim istedik. Daha sonra da kaleye doğru yola çıkacağız. Böyle vallahi koştur koştur bir hafta boyunca bütün Balkanları gezerek, farkındasınız artık sonlara doğru böyle enerjim düşüyor artık ama yapacak bir şey yok. Gezmek güzeldir efendim. Vakit buldukça gezin. Az olsun çok olsun. Biz yine dediğim gibi turla geldik buraya. Çünkü biz şöyle turla geldiğin zaman aslında ilk önce kültürel her şeyi öğreniyorsun ve daha sonra yani şehri de az çok bilmiş oluyorsun ve daha sonra istiyorsan beğendiğin yerine direkt gelebilirsin. Yani mesela şu an bizim için Belgrad'a evet okey gelinebilir bir şey. Zaten vizesiz olduğu için de direkt uçak biletiyle alıp direkt Belgrad'a özellikle hafta sonu yani cuma, cumartesi, pazar günü buralarda güzel vakit geçirebilirsiniz. Öyle hadi şimdi biraz gezelim. Bir de beni böyle tek çek. Kendime efekt de yaptım. Efektle kendimi çektim, inanır mısınız? İşte böyle. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Burası Macaristan'a yakın olduğu için Macar mimarisi çok daha ön planda. Baktığınız zaman böyle sanki Macaristan'da geziyormuş gibi hissediyorsunuz. Konuşamıyorum sabah çünkü neden? Daha kahvemi içmemiş durumdayım. Kahvemizi içmeden yollara çıktık efendim. Evet, burası Macaristan'a yakın olduğu için Macar yemeklerinden çok etkilenmiş. O yüzden şu an gulaş yiyoruz. Aynı zamanda bir çorba içtik. Ona da gulaş çorbası diyorlar.
Ama bildiğiniz şeydi. Böyle tavuk bulyonu içerisine katılmış şehriye gibiydi. Tadı fena değildi ama ben bulyon seviyorum. O yüzden şimdi de şöyle bir yemeğimiz geldi. Onları yiyoruz. Bir de buranın geleneksel birasını içiyoruz. Bir de beni böyle tek çek. Böyle o zaman şimdi bize afiyet olsun. Evet, şimdi Belgrad merkeze geldik. Mihalovya. Yine asla adını söyleyemediğim o caddede yürüyoruz. En hareketli olan. Dün akşam da göstermişim size. Bakın şimdi bugün daha hareketli. Şöyle müzik falan çalanlar var. Şimdi gidiyoruz. Millennium Shopping Center diye bir alışveriş merkezi var. Millennium diye. Onun önünden böyle ücretsiz baslar kalkıyordu. Bakalım hala duruyor mu? Eğer duruyorsa böyle bir şehir turu yapalım dedik arabayla. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bu arada o bahsettiğim ücretsiz araçların şeyi var. Tabelası falan var ama araçların kendisi yok. O yüzden dedik ki vazgeçelim, kendimiz yürüyerek gezelim. Ama o sırada şöyle çok güzel bir yere girdik. Bir sürü kafeler, caddeler, bir sürü bu caddede bir sürü kafeler var. Konuşamıyorumdur bir de. Günaydın arkadaşlar herkese. Dün uzun bir yolculuktan sonra biliyorsunuz ki Üsküp'e geldik. Otelimize kaldık. Şimdi sabah erkenden otelimizden çıktık. Dedik ki bir de Üsküp merkezi gezelim. Ardından Priştine'ye geçiyoruz, yani Kosova'ya. Bugün akşam Kosova'dan uçuşumuz olacak. Evet, şimdi dediğim gibi Makedonya'ya geldik. Makedonya'yı geziyoruz. Bu arkamda görmüş olduğunuz zafer takı. Biliyorsunuz ki eskiden savaş zamanlarında işte ordu şehrin içine girerken bu zafer takının içerisinden geçerlermiş vesaire. O yüzden Makedonya'da kendilerine böyle bir zafer takı inşa etmişler. Aynı zamanda burası heykeller şehri olarak da geçiyor. Yanlış bilmiyorsam 2014 senesinde Avrupa ile birlikte bir yarışa giriyorlar ve şehrin her yerine heykellerle donatıyorlar ve o yüzden de buraya heykeller şehri diyorlar. Ve bu karşıda görmüş olduğunuzda Makedonların atası olarak bilinen Büyük İskender. Şimdi Türk çarşısını geziyoruz ama şöyle bir şey, pazar olduğu için her yer kapalı. Bir de biraz da geç açıyorlar. O yüzden böyle kapalı geziyoruz. Daha önce geldiğimde her yer açıktı ve inanılmaz kalabalık oluyor gerçekten burası. Öyle, şimdi biraz gezelim, ardından yine birkaç bir tadım yapacağız. Şimdi buranın bir meşhur simit böreği var. Onu denemeye geldik. Az önceki size gösterdiğim yerde yedik. Poğaça börek yedik. Yani poğaça arası börek yedik. Lezzeti çok güzeldi ama bilin bakalım ne yapmışım. Kamerayı kayda girmeyi unuttuğum için çekemedim nasıl olduğunu size. Bildiğiniz şöyle boyutlarda poğaçanın içerisine sade kol böreği gibi, bizim Sarıyer böreği gibi bir börek dolduruyor ve onu yiyorsunuz. Yerken çekmeyi, yani kayda girmeyi unuttuğum için çekemedim. Sonra bir daha da yemek istemedim çünkü üstünde daha başka bir şeyler yiyecektik. Şu an trilleçeci ve acık badem kurabiyesi yemeye geldik. Ama o ilkini çekemedim. Neyse, böyle nazarlar olabiliyor arada. O yüzden şimdi hiç moralimizi bozmuyoruz ve tatlımızı denemeye geçiyoruz. Az önceki simit poğaça unutmadan sonra şu an trileçeyi unutmadım. Bak, kayda girdim ve çekiyorum. Şimdi de tadına bakıyoruz. Daha önce geldiğinde tadına bakmıştık ve çok lezzetliydi.
Soğuk olsa iyiymiş ya. Soğuk değil, soğuk olsa iyiymiş. Evet, trileçemizi tattık. Bir de o kadar çok beğendim ki üstüne bir de paket yaptım, dedim ki yolda giderken yerim. Ne yaptım biliyor musunuz? Ne yaptım ben? Gittim, çekmeyi unuttum diye bir tane daha aldım. Dedim ki size göstermeden olmaz. O yüzden bakın, elimde boş bir vakitte hemen size göstereceğim ve birlikte deneyelim. Şimdi kaleye doğru, Üsküp Kalesi'ne doğru çıktık. Aa, bizim otobüs orada. Yok mu otobüse binip aşağı inmemiz? Kaleye geldik. Burada da böcekler var böyle, bak beni yemeye çalışıyorlar ya. Ben size kendimi yedirmeyeyim oğlum. Ben size kendimi yedirmeyeyim lan. Neyse, şimdi kaleye geldik. Alman bir grupla birlikte geziyoruz. Sürekli onları takip ediyoruz. Almancamız çok iyi, o yüzden onların bilgilerinden faydalanıyoruz. By the way. Her neyse, şimdi kaleye geldik. Allah'tan Kotor Kalesi gibi tırman bitmeyen bir yer değil. Hemencecik geldik, içeride yürüdük. Bakın şu an kaledeyiz. Güzel bir manzara var. Şimdi hazırsanız hep birlikte Vardar Nehri'ni görelim. Makedonya'nın Üsküp'ünü şöyle bir uzaktan görelim. Ardından artık kahve içelim. Vallahi gerçekten kahvesizlikten ölmüşüzdür yani. Artık Makedonya hikayemizi ve Üsküp hikayemizi burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Şimdi yola çıkıyoruz ve ardından son durağımız Kosova'ya. Kosova'da Priştine'de birkaç saat vakit geçirip daha sonra da oradan İstanbul'a doğru uçuşumuz gerçekleşecektir. Tabi bu arada kanala abone olup bizi izlemeyi unutmuyorsunuz ve tabii ki de bildirimleri açıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bize yine yollar göründü. Bana yine yollar, bana yine hasret var. Yine bana esmer günler düştü, eyvah. Deyip böyle değil mi? Vaktimiz olmadığı için otobüste kayda girdim arkadaşlar. Size bahsettiğim ve çekmeyi unuttuğum poğaça arası börek bu. Şöyle göstereyim size de. Ardından şimdi şöyle bir tadına bakıyoruz. Tadına baktım zaten de. Bu arada inanmazsınız ama gerçekten tadı çok güzel. Neyse, bunu da size göstermiş oldum en azından. Bakın şimdi bir de o trileçeyi aldığımız yerde acıbadem kurabiyesi meşhurdu. Onu da aldık. Onu orada denememiştim. Burada deniyorum şimdi. Bu arada hemen size ufak bir bilgi vereyim bu arkamdaki minareyle ilgili. Buradaki camiyi yıkmaya çalışıyorlar. Yani camiyi yıkıyorlar ve en son minaresi kalıyor. O sırada büyük bir protesto başlıyor. O protesto sonucunda cami şu şekilde sadece minare olarak burada kalıyor ve onu da burada görebiliyorsunuz. Evet, uzun bir yolculuk sonrası artık Priştine Havalimanı'nda bu vlogu sonlandırıyorum arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Umarız sizlere örnek olmuşsunuzdur, vlogu beğenmişsinizdir. Gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri umarım sizler de bir gün gelip görürsünüz ve bizim paylaştığımız yerleri böyle gezersiniz. Gezdiğiniz zaman mutlaka beni etiketlemeyi unutmayın. İşte bak burası çok güzeldi vesaire diye. YouTube kanalına da abone olup takip etmeyi unutmuyoruz tabii ki ve tabii ki de bildirimleri açıyoruz. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Yeni bir vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.